Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce en çok istenen çiçeklerimden bir tanesi kiprikli gül. Bunun sayılarını ve yapımını sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu çiçeğimiz 4 kattan oluşmakta. Birinci katımız 2 yaprak, üçüncü katımız, ikinci katımız 3 yaprak. Yine bir katımız daha var, o da 3 yaprak. Son katımız, dördüncü katımız da 5 yaprak olarak yapılıyor. Tabii ki bunların sayıları farklı farklı. En küçük sayımızı verelim ve yapımını anlatalım. Diğer yapımlar da aynen bunun gibi fakat sayıları farklı. En küçük yaprağımızın sayısı şöyle. İpi parmağımıza doluyoruz. 3 tane zürafa yapıyoruz. Daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Ortadan ve yanlardan artırılan çiçeklerde sayı tek olacak. Çift sayı olmuyor. Evet, 3 zürafamı yaptım. Birinci ve en küçük olan çiçeğimiz 3 zürafayla başladık. Ne demiştik çiçeğimizi yaparken? Sadece tek sayı olacak ve ortadan yanlardan artırma olacak. Şu an yandaki artırmamızı yapalım. Evet. Tekrar şuradan ortadan da bir artırma yapacağız. Evet. Ortadaki artırmamızı da yaptık. Şimdi yanda. Burada da bir artırma yapacağız. 3 zürafa ile başlamış olduğumuz yaprak artırmalarla beraber 5 zürafa oldu. Şimdi tekrar artıralım. Şurada bir incelik var arkadaşlar. Bu artırmada çiçeğin zürafanın içine girip ondan sonra artırma yaparsak yaprakların kenarları daha mükemmel oluyor. Artırmamızı yaptık. Bu çiçeğimiz biraz zor ve meşakkatli bir çiçek. İp dibini kurarken biraz zorlanıyoruz. Sonra rahat rahat yapabiliyoruz. Gözeneklerini de küçük yapıyorsak tabii ki uğraştırıyor biraz. Buradaki artırmamızı da yapalım. Evet. Şimdi şurada da yine bir artırma yapacağız. Şu ortadan artırdığımız zürafa. Şöyle ilk yeni başlayan, iğne oyasına başlayan arkadaşlar tersten gelme zor olabilir. Onun için düz gidip geldiği için, ip atmadığımız için bunu elimizde o tarafa bu tarafa döndürerek devam edebiliriz. Hani şu başta bir tane zürafa girip sonra artırırsak kenarlarımız daha düzgün olur demiştik. O işlemi yaptıktan sonra artırmamı yapıyorum. Evet. Artırmamı yaptım. Ortadayız. Ve buradaki artırmamızı da yine yapıyoruz. Evet. Şimdi sondaki artırmamızı yapıyoruz. Çiçeklerimizin hepsini
muntazam olması için zürafalarımızın büyüklüğü, küçüklüğü aynı olmalı arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Tekrar döndürüp bir sıra daha yaparak işlemi bitirelim. Çıkmasın. Buradaki artırmamızı yine yapalım. Muntazam olsun diye gözenekleri küçük koyduğumuzdan iğnemiz biraz bizi zorlayabiliyor. İpimizi çıkmadan evet, işlem yapıyoruz. Peki son artırmamızı da yapalım. Göstermek lazım. Evet arkadaşlar, şu kadarını göstermemiz kafi olacak başlamakla alakalı. Gördüğünüz gibi 3 zürafa başlayıp hem sağdan hem iki yandan hem de ortadan artırarak çiçeğimizi başlamış olduk. Bu başlamış olduğumuz çiçek şu ilk yaprak, şu küçük görmüş olduğunuz iki yaprağın sayısı. Bunu 3 zürafadan başlıyoruz. Hem ortadan hem yandan artırıyoruz. Bu orta ve yanlardan artırmamız 9 sıra olacak. Daha sonra biz bunu 9 sıra orta ve yandan artırdıktan sonra yanlardan artırmayı bırakıyoruz. Sadece ortadan 12 sıra artırıyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz bu çiçeğimizi. Bu küçük yaprağımız böyle. Zaten tepesinde yapınca şöyle bir küçük çıkıntı oluşacak. Etrafını gittiğimizde yaprağımız şu şekilde olmuş olacak. Bir 3 yaprak daha yapacağız demiştik çiçeği tamamlamak için. Bunların da sayılarını yine göstererek verelim. Bu 9 sıra orta ve yanlardan artıyordu. Bu yaprağımızda ikinci katımız. Bu da hem orta ve hem yanlardan 10 sıra artacak. 10 sıra arttıktan sonra yanlardan artırmayı bırakıyoruz. Şu ortadaki artırmayı dipten sayarak 15 sıra daha artırıyoruz. Ondan sonra bu artırmayı da bırakıyoruz. Yanlardan keserek 18 zürafa kalana kadar kesiyoruz arkadaşlar. Şunu şuradan göstereyim. İkinci çiçeğimizi yapıp şu şekil oluyor. Şu görmüş olduğunuz çiçek yanları gitmeden, kiprikleri oluşturmadan şu şekil olmuş oluyor. Ortadan 18 sıra, 15 sıra artırdık. Ondan sonra kestiğimiz zaman 18 zürafaya kadar kestiğimizde şu görüntü oluyor. Daha sonra kipriklerini üste yapacağız. Kiprikler daha sonra yapılıyor, ekleniyor. İkinci yaprağımız da böyle sayısı. Üçüncü katımızın yaprak sayısı da şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu da 3'ten yine başlıyoruz. Ortadan ve yanlardan 11 zürafa artırıyoruz. 11 zürafa artırdıktan sonra yanlardaki artırmayı keseceğiz. Ortadaki artırmamız 18 olana kadar devam edecek. Ortadaki artırmamız. Sonra bu ortadan artırmayı da bırakıyoruz. Yanlardan 18 zürafa kalana kadar her iki yandan kesiyoruz. Bu da bu şekil bırakıyoruz. Daha sonra şu en son ve 5 yaprak olan yaprağımızın anlatımına ve sayısına geçelim. Bu yaprağımızı da yine 3'ten başlıyoruz. Yanlardan ve ortalardan 12 sıra artırıyoruz. 12 sıra sonra artırmayı bırakıyoruz. Fakat ortadaki artırmamız 21 sıra artacak. 21 sıra artacak çünkü diğer yapraklardan büyük olması gerekiyor. 21 sıradan sonra ortadan da artırmayı bırakıyoruz. Ondan sonra şu son 18 kalana kadar her iki taraftan kesiyoruz. Daha sonra yanlarının kipriklerini yaparak çiçeğimizi bitiriyoruz.
O da şöyle, daha önceden ben sizler için hazırladım. Tabii ki saatler süren bir çalışma bu. Hemen bir videoda gösterilecek bir şey değil. Uzun süren bir çalışma. Bu anlatmış olduğum hem ortadan hem yanlardan 12 sıra artırmış olduğum çiçek. Sonra bırakıyorum artırmayı. Ortadan kaça kadar artıracağız demiştik arkadaşlar? 21'e kadar. 21'e kadar artırdıktan sonra her iki kenardan keserek zürafa 18 zürafa kalana kadar kesiyoruz. Daha sonra kipriklerimizi yapacağız. Şurada görmüş olduğumuz kiprikli şekli alması için bunları yapıyoruz. Tabii ki bu sayılar çok önemli. Çünkü kiprikleri yanlarına yaparken sayılar üzerinden yapıyoruz. Bu sayılar eksik veya fazla olursa, eksik olursa çiçeğimiz eksik kalır. Fazla olursa göz bozukluğu oluşur. Onun için vermiş olduğumuz sayılar çok önemli. Bunlar hep aritmetik olarak hesaplanıyor bu çiçekler yapılırken. Daha sonra bu yapraklarımızın etrafındaki kiprikleri yapacağız. Şu an bu tarafını ben tamamladım sizin görmeniz için. Şuradan bir tanesini daha tamamlayacağım. Şöyle iğnemizi buna takalım. Diğer göstermiş olduğumuz yerden alalım. Bu şimdi kolaylık olsun diye biz şöyle hemen çiçeğimizin yanına şuradan iniyoruz. Çünkü etrafına giderken altında kalmış olacak. Şuradan aşağıya inebiliriz. Burada indiğimiz gibi. Evet. Şöyle olacak. 5 ve 4. Yani 2 sırada bunu bitirmiş oluyoruz. Çok fazla zürafa yapmıyoruz. Kipriklerimiz için yeterli oluyor. Üç, 4 ve 5. Buradan geri dönüyoruz. Tabii ki sıfırlayacağız. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ipi şöyle üzerinden dolandırdığımız zaman arkadaşlar ipimiz kata ayrılmıyor ve yapmış olduğumuz iç daha parlak ve güzel görünüyor. Dört zürafa yaparak buradaki de şu çıkıntıyı da bu tarafa da yapmış olduk. Daha sonra şuradan dönüp 5 ve 4, 5 ve 4 yaparak şu iki tane kipriğimizi de şu tarafa yapmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu işlemle beraber şu yaprağımız meydana çıkmış olacak. Bunun yapımı böyle. Bir de zaten her zaman çiçeklerimizi yaptıktan sonra arkadaşlardan bizden ve çiçek dikimiyle alakalı nasıl birleştirdiğimizi ve diktiğimizi isteyen arkadaşlar oluyor. Kısaca çabuk bunu da sizlere göstermiş olayım. Sayılarımızı karıştırmayalım. 3 ve 3 ve 2. Evet, yaprağımızı şöyle hafif bir şekil vererek oluşturmaya başlıyoruz. Böyle. Etrafına kontür geçtiğimiz için kolaylıkla istediğimiz şekli verebiliriz arkadaşlar. Göbeğini hemen oluşturalım şuradan. Evet. İğne oyasında düğüm atmadığımız için düğüm atmaya alışık değiliz bizler pek. Düğümümüzü atalım dikiş yaparken. Böyle dibinden tutturalım. Şöyle. Telle yaptığımız için, tellerle tuttuğumuz için daha kolay oluyor. Şimdi şu sayı, evet, bunu alacağız elimize. Şekil vereceğiz. Çiçeklerimizi birleştirdiğimiz zaman şöyle gelişigüzel atmaktansa arkadaşlar
her yaprağın birbiri içerisine girmesi için çok dikkat edeceğiz. Biri içeride biri dışarıda olmaz. Gördüğünüz gibi şu yaprağımızı şöyle şunun içerisine alacağız. Daha orijinal ve düzgün görünmesi için. Bunlar ufak ve küçük püf noktalarıdır ama muntazam görünmesini sağlayan püf noktalarımız. Dibini oluşturuyoruz. Evet. Tamam, şu şekil güzel. Bunları şu diplerinden birkaç kere tutturuyoruz. Daha sonra zaten işlem bittikten sonra iple etrafını sarıyoruz, yapraklarını koyuyoruz. Zaten açılması mümkün değil. Ama yapraklar dağılmasın, görüntü bozulmasın diye bu işlemi dibine yapıyoruz. Sonra 3. katımıza bir büyük olan yaprağımızı ekleyelim. Evet, bunda da aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaprakların peş peşe ve düzenli gelmesi önemli. Dibinden yaprakları tutturarak ilk önce işlemini yapalım. Her katında dizayna önem göstermemiz gerekiyor. Diktikten sonra geri dönüş olmuyor. Sonra hepsini sökmemiz gerekecek. Evet. Şimdi 5 yaprak ve son katımıza gelelim. Bunların düzlerine, terslerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Koyarken. Evet, şu kısmı düz. Başladığımız ve bitirdiğimiz köşeler çok önemli. Yine şurada gördüğünüz gibi şu yaprağın içine son yaprağımızı denk getirecek şekilde getiriyoruz. Şu dipten çiçeğimizi bir oluşturalım önce. Ondan sonra dikimini yapalım. Şöyle görüldüğü gibi işlemi sonra yapalım. Son yaptığımız yaprakları birbirine dikmemiz yeterli olacak. Yaprakları dikmediğimiz zaman kayma olabilir. Çiçeklerimizde bozulma olabilir. Birbirine tutturduğumuzda işi sağlam almış olacağız. İpini göstermeyecek şekilde dipten dikiyoruz arkadaşlar. Biraz zor bir işlemdir. Fakat devamlı yaptığımız için kolaylıkla yerleştirebiliyoruz artık. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle de çekerek bırakıyoruz. Düğüm atalım. Açılmaması için. Daha sonra şöyle ipimizi keselim. Bu altında bırakmış olduğumuz teller yapacağınız işleme göre çok uzun da olabilir, kısa da olabilir. Nerede kullanacağınıza bağlı. Bir vazoda mı kullanacaksınız? Veyahut da işte bununla beraber bir saat mi yapacaksınız? Bir pano mu yapacaksınız? Bu size kalmış bir şey. Ve şöyle önceden hazırlamış olduğumuz yapraklarımız var. Şöyle yapraklarımızı koyuyoruz etrafına. Aşağıya doğru eğer uzatmak istersek sapı daha aşağılarına falan da koyarak sapını uzatabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle mükemmel bir gül çıktı meydana. İnşallah faydalı olmuştur. Sizler de yaparsınız. Kolay gelsin.